Arkadaşlar merhaba, mikro silahın programlama dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda karışık, kompleks yani karmaşık buton ve led uygulaması yapacağız. Hemen devremizin çizimine bakacak olursak, devremizin prosedür çizimi budur. Devreyi inceleyecek olursak klasik her zamanki gibi bir adet kristal devresi kullandık. Sabit olarak NRST pininden mikro işlemcimize güç verdik. Onun haricinde PA1, PA2 ve PA3'e 3 adet buton bağlandı. Butonlardan fazla akım gelmemesi için de butonların başına 3 adet direnç bağlanmıştır. Daha sonra PB1, PB2 ve PB3 pinlerine ise 3 adet led bağlanmıştır. Ledleri fazla akımdan korumak için de 3 adet direnç bağlanmıştır. Ve en son olarak da ledleri bir adet topraklama ile devreyi tamamlamış oluyoruz. Devremizin genel algoritmasını inceleyecek olursak PA1 butonuna basıldığı zaman PB1 ledi, PA2 butona basıldığı zaman PB2 ledi, PA3 butona basıldığı zaman PB3 ledi 1 saniye yanacak, sönecek. Yani PA1'e basacağız, butonu elimizden çekeceğiz ve PB1'deki lamba 1 saniye yanıp ve sönecek. Kısaca bu kadar. Hemen kod kısmına geçecek olursak, hemen New Project kısmından projemizi oluşturuyoruz. Next diyoruz. Kaydedeceğimiz yere buraya buton led diyelim. Tamam diyoruz. Buraya kaydedelim. Her zaman olduğu gibi HDMI 32F3 T6'yı seçiyoruz. MicroSD'de simülasyonda çalışacağı için 8 MHz olarak ayarlıyoruz. Next diyoruz. Finish dedikten sonra programımız yazmaya hazır. Bir kere derliyoruz programımızı. Kaydet diyoruz. Daha sonra bu devrede buton kütüphanesini kullanacağız. Yani bu devrede butonları kullanacağımız için VF Manager kısmından buton kütüphanesini aktif hale getiriyoruz. Artık kodumuzu yazmaya hazırız. Her zaman olduğu gibi ilk önce define komutuyla ledlerimizi ve butonlarımızı tanımlayacağız. İlk önce ledlerimizi tanımlayalım. Ledlerimiz sırasıyla PB1, PB2 ve PB3 pinlerine bağlıydı. Hemen define yazıyoruz. Led 1 diyoruz. GPU ve çizgi çıkış pin olduğu için ODR.B1. Aynı şekilde diğer butonlarımızda kodun düzgün olması için ben büyük küçük harflere dikkat ediyorum, fakat GPU define komut kısmında büyük küçük harf uyum herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra define led 3 diyorum. GPU ODR.B3. Bu şekilde led 1, led 2, led 3 diyerek ledlerimizi tamamlamış olduk. Daha sonra butonlarımızı tamamlayalım hemen hızlıca. Onlar da sırasıyla A1, A2 ve A3 pinlerine bağlıydı. Normalde büyük harfler yazmama sıkıntı olmuyor, fakat düzgün dursun diye küçük harflerle yazıyorum. Led diyoruz. Bunu aynı şekilde buton 1 diyoruz. Daha sonra buton komutunu açıyoruz. Parantez içinde B işareti. Diyoruz ki GPU A'nın IDR 1. pin 100 milisaniye gecikmeyle ve buton basıldığı zaman mikro işlemci sinyali alsın diyoruz 1. Eğer bunu 0 yaparsak şöyle muhabbet oluyor. Mikro işlemci, eğer diyoruz ki mikro işlemciye sinyal gittiği zaman mı buton aktif olsun, veyahut da mikro işlemciden sinyali kestiğimiz zaman mı buton aktif olsun? Örneklendirecek olursak bir lambayı düşünün. Lamba kapandığı zaman mı mikro işlemciye sinyal girsin, lamba açıldığı zaman mı mikro işlemciye sinyal girsin? Biz 1 olarak 1 dersek lamba açıldığı zaman mikro işlemciye sinyal geliyor. Eğer 0 dersek lamba sürekli yanıyor. Kapattığımız zaman mikro işlemciye sinyal gitmiş oluyor. Umarım anlamışsınızdır. Daha sonra aynı şekilde diğer butonlarımızla tanımlıyoruz. Buton 2 diyoruz. Buton alt çizgi IDR virgül 2 virgül 100 virgül 1. Hatta şöyle yapalım. Direkt CTRL-C yapalım. Uğraşmayalım. Tekrar CTRL-V yapalım. Sadece şunu 3 yapıyoruz. Böyle 3 yaptıktan sonra led ve butonlarımızı tanımlamış olduk.
Daha sonra artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi ilk önce çıkış ve giriş pinlerini tanımlıyoruz. LED'lerimiz çıkış, butonlarımız ise giriş pinleridir. Çıkış pinlere bakacak olursak GPU, dijital, output diyoruz. Parantez açıyoruz. V işareti, GPU, ODR. Hemen şunu V yapalım. Virgül, GPU, pin max, virgül 1. Alt çizgi, GPU, alt çizgi, pin max, alt çizgi 1. Peki bizim 3 tane çıkışımız var. 3 tanesi için tekrar aynı şeyi yazmamıza gerek var mı? Hayır. Onun için bir çıkış komutuna birden fazla pini tanımlayabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce biz B portunun birinci bitini tanımladıktan sonra ALTGR ve Z tuşunun sol tarafındaki tuşa aynı anda basarsanız bir adet düz çizgi ikonu çıkıyor. Bu ikonla diğer pinleri de sırayla tanımlayabilirsiniz. Aynı şekilde GPU, pin max 2. Daha sonra GPU, tabii alt çizgimi unutmayalım, GPU, pin max 3 dedikten sonra çıkış pinlerimizi tanımlamış olduk. Noktalı virgülü koyalım ve alt satıra geçelim. Daha sonra giriş pinlerimizi tanımlayalım. GPU, dijital, input, V işaretini koyuyoruz. GPU, A, alt çizgi, ODR'in virgül, GPU, pin max 1. Aynı şekilde düz çizgimizi atıyoruz. Kodumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. GPU, pin max 2. Dedikten sonra giriş ve çıkış pinlerimizi halletmiş olduk. Şimdi artık bir sonsuz döngü oluşturarak algoritmamızı yazmaya devam edelim. Şimdi bir adet döngü oluşturarak, yani sonsuz döngü oluşturarak algoritmamızı kaldığımız yerden devam edelim. Sonsuz döngü için ben while komutunu kullanıyorum. Süslü parantez açıp kapattıktan sonra kodumuzu içine yazabiliriz. If komutunu kullanıyorum. Buton 1 diyorum, kapatıyorum. Daha sonra süslü parantez açıp kapatıyorum. Aynı şekilde if komutu, hatta şöyle yapalım. Uğraşmayalım. C'yi kopyalayıp şey yapalım. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Buton 3, buton 2. Buton 1'e bastığımız zaman çalışacak olan kodlar, buton 2'ye bastığımız zaman çalışacak olan kodlar, buton 3'e bastığımız zaman çalışacak olan kodlar. Buton 1'e bastığımız zaman LED 1 eşittir 1. 1 saniye bekle. Daha sonra LED 1 eşittir 0. Açıp kapandıktan sonra da algoritma 500 milisaniye beklesin. Bunu aynı şekilde CTRL-C yaparak tekrar yazmaktasan CTRL-V diyoruz. Ve buraya tekrardan CTRL-V diyoruz. Sadece LED 1 dedi ki bunu da LED 3 yaptıktan sonra kodumuz çalıştırmaya hazır. Programımızı bir kere derliyoruz. Herhangi bir hata almadık diyecektim fakat burada bir kırmızı hata verdi. Hemen kodumuza bakacak olursak şurada P yerine O yazmışız. Hatamızı düzeltiyoruz. Tekrar derliyoruz. Herhangi bir hata almadık. Programımız bu kadar. Yani algoritmamız bu kadar. Buton 1, buton 2, buton 3 bastığımız zaman yapılacak olan kodlar. Fakat biz neyi unuttuk? While komutunu unuttuk. Buton 1 diyoruz. Noktalı virgül. Biz buton 3 ve buton 2
Tekrar derliyoruz. Bu while komutu bizim elimizi butondan çekene kadar beklemek için yararlı olacaktır. Yani elimizi butondan çektiğimiz zaman algoritma çalışmaya başlayacaktır. Derledik, herhangi bir hata almadık. Şöyle yukarıdan aşağı bakacak olursak algoritmik olarak bir hatamız yok. Bu videomuz buraya kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.